Evinde buzdolabı olan herkes bu videoyu lütfen rica ediyorum paylaşsın, arkadaşlarına yollasın. Çok önemli bilgiler vereceğim. Birçok kullanıcının yaşadığı büyük bir sorunu çözeceğiz hep beraber. Ve çok işinize yarayacak. O yüzden herkese yollayın. Bakın, beğenin ve herkese yollayın. Bunu ne bileyim prim için falan demiyorum. Videoyu izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Başlayalım. Buzdolabım altından su kaçırıyor. Su çıkıyor. Kapattım, fişi çektim. Sorun düzelmedi. Sorunu bizim de başımıza geldi. Çözümünü hep beraber yapalım. Bakın şu kısımdan bizim de su sızıntısı oluyor. Bunun buzluk kısmı altta. İçini açıyoruz. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar eriyip akacak. Şu kısma bakacağım. Muhtemelen bu arızanın sebebi tıkanma. Suyun arkadaki boru sistemiyle motorun üzerine gelmesi ve oradan buharlaşması gerekiyor. Bu sistemde bir tıkanma olduğu için eritilen buz ya da eriyen buz dolabın dışından, kapaktan akıyor diye düşünüyoruz. Fakat başka sebepleri de olabilir. O yüzden şu kısmı da açacağım. Fanımızın dönmesinde bir sorun yok. Mesela bu fan çalışmazsa da böyle bir sorun olabilir. Şu iç kısımda sigortası var. Sensörü var. Oraları bir kontrol edeceğiz. Şu alt kısımda 2 tane vidamız vardı. Bunu söktük. Şu an gelmiyor. Şuradaki vida da olabilir. Bunu da bir sökelim. Şuradan çekerek bunu çıkarıyoruz. Bakın burada su birikmiş. Görüyor musunuz? Bakın. Bu su arka tarafta bir tıkanıklık olduğu için akamıyor. Akamadığı için burada birikiyor. Ne yapıyor? Dolabın içerisine akıyor. Yani sorunumuz tıkanıklıkla ilgili. Burayla çok işimiz yok. Şuradaki haznesini falan, deliğini kontrol edeceğiz. Arkadan borunun içine uzun bir kılavuz sokarak bu tıkanıklığı açmaya çalışacağız. Ondan sonra sorunumuz çözülecek. Bakın şimdi bu rezistansı kaldırdığımızda burayı, arkada deliğimiz var. Şurada. Gördünüz mü? Bu delik tıkalı. Su gitmiyor aşağıya. Görüyorsunuz değil mi? Her dolapta var bu. Üst tarafta sıkıntı varsa üst tarafında deliği var. İçeriği soğutunca buralar buzlanıyor ve rezistans devreye girerek buzu eritiyor. Eritince de akıp gitmesi lazım. Bir tel yardımıyla buradan daldırarak kanalı açabilirsiniz. Bu şekilde de çözebilirsiniz. 24 saat fişi çekip sorunu düzeltebilirsiniz ama dolapta bir sorun varsa bu kısımda bu tekrarlayacaktır. Yani donmadan kaynaklı. Pislikten kaynaklıysa boruyu temizlemek lazım. Burada da sigortamız var, sensörümüz var. Bunlarda olan bir sorun da buna yol açabilir. Pislikten mi tıkanmış yoksa sistem devreye girmiyor mu? Burası buzdolabımızın arkası. Bakın şu hortum üst taraftan gelen suyun aktığı hortum. Bu hazne buradan da buharlaşıyor. Şu arkadaki siyah parçayı gördünüz mü? Az önce ben burayı açtım. Biraz su akıttık ama gene belki akabilir. Tıkalı olan yer burası. Sorun aslında şu parçada. Yapışmış sıcaktan. Bakın içi gözükmüyor. Yani dışı. Bu yapıştığı için su akamıyor. Aslında bir problem yok. Bunda müthiş bir detay olarak söyleyebiliriz. Akıp gitmesi lazım. Burası yapıştığı için gidememiş. Bu da soruna yol açmış. Bence üretim hatası. Buna başka bir şey uydurmalar lazımdı. Satın alsanız 5 lira, hadi 10 lira. Belki evinize tamirci gelecek. Vicdansız birisi olacak. Motor gitmiş, sigorta atmış, rezistans bozulmuş, termik arızalı vesaire diyerek sizden bir sürü para talep edebilecek. Yine yapsın işini, alsın bunu açsın, boşaltsın suyu, bura yapışmıştır, düzelsin vesaire. Desin ki kardeşim bunu ben ilmen öğrendim, 300 lira da işçilik talep ediyorum, 200 lira. Hakkıdır, bence alsın. Ama şunun için 2000 lira motor değiştirmesin, ne bileyim rezistans değiştirmesin. Bu önemli, vicdanla ilgili bir şey, ahlakla ilgili bir şey. Elinden bu iş gelen insanlar için şunu söyleyebilirim. Bunu çıkardıktan sonra temizleyin. Yani ters düz edin, gösterelim. Şöyle çevirerek dışına güzelce temizleyin. Ben şimdi temizlediğim için gösteremiyorum. Buralar toz, toprak, pislik içerisindeydi. Ondan sonra tekrar eski haline getirin. Bu haldeyken yerine takın. Bunu böyle yapmalarının bir sebebi var. Plastik koymalarının. Kronik bir soruna yol açabiliyor. Ben yine söylüyorum, mühendislik hatası diyebilirim. Yerine de takarsınız aynı şekilde.
Şu borudan da bahsedelim. Bu boru da üst katın suyunu akıtıyor motora. Motorun sıcağıyla da atmosfere karışıyor. Bazıları hemen buradan bir şeyler sokmaya çalışıyor. Üst tarafı sökebilirsiniz. Şuradan ağızla üfleyerek kanalda bir tıkanıklık var mı yok mu anlayabilirsiniz. Yani şuradan üflersiniz. Nefesiniz yukarı çıkıyorsa kanalda bir sorun yoktur. Videoyu durdurdukça aklıma ek bilgi geliyor. O kanaldaki tıkanmanın sonucu ne olabilir? Hani gösterdik ya plastik kısım. Burada buzdolaplarımız her zaman soğuttuktan sonra bir dinlenme konumuna geçer. İşte iç kısımda bir buzlanma oluşur. Sonra restans devreye girerek o buzu eritir. Buradaki kanal yardımıyla aşağıya, oradan da motorun üzerine iner. Motor ne yapar? İşte orada fan oluyor bazılarında. O fan motoru soğutuyor ve o inen su motorun sıcağıyla buharlaşıyor. Aslında o su motoru da biraz soğutuyor diyebiliriz. Soğutma işlemine de yarıyor. Oluşan tıkanma sonucunda motora su inmeyecek üstündeki kaba. O motor o suya ihtiyaç duyuyor. Çünkü üzerindeki kaba iniyor. Hem motorun sıcağıyla o su buharlaşıyor hem de motoru soğutuyor. Ne olacak? Motorun ömrünü kısaltacak ve motor arızasına yol açabilecek. Böyle bir riski de var. Bunu da eklemek istedim. Bazıları yorumlarda çok boş yapmışsın falan diyor. Ancak ben kimin hangi bilgiye ihtiyacı olduğunu bilemiyorum buradan. Dolayısıyla ufak bilgileri de büyük bilgileri de hepsini vermek zorundayım. 10 tane video da çıkarabilirim. Tek bir videoya hepsini de sığdırabilirim. Şu anda da atlamamam gereken bir şey var. Onu söylemek zorundayım. Bazıları bu bilgiyi zaten biliyor. Algoritmada videoları izleyen kişilerin ne bildiğini veya tam olarak ne yaradığını bilmiyor. Neyse, şimdi laf kalabalığı yapıyor oldum. Hemen anlatayım. Bu dolapların meyilleri arkaya doğrudur. Bakın, yani şöyle durmaz, şöyle durur. Öne doğru değil. Buna göre de giderleri dizayn edilmiştir. Soğutma işlemi devam ederken buzlanma oluyor ya, o buz da kanal vasıtasıyla motora akıyor. İşte onun gideri bu meyle göre ayarlı. Banyoda bile böyledir zaten. Yoksa su birikir bir yerde. Dolayısıyla dolapların ayak ayarları iyi yapılmadıysa, yani dolap arkaya değil de öne doğru eğikse, zemini yapan ustanın da azizliğine uğradıysanız, ön taraftan alt taraftan ayakların ayarlarını yaparak dolabı biraz arkaya yaslamak lazım. Bu da birçok kullanıcının işte dolabın içine su akıtıyor, kapağından su akıyor, buralarından su sızmaları oluyor, yan tarafından su sızıyor şeklinde birçok kullanıcının şikayet etmesine yol açıyor. Aslında çözümü basit, bu kadar basit. Veya videonun başında gösterdiğim gibi, daha doğrusu ortalarında bir yerde bir hata, bir tıkanma buna yol açabiliyor. Neyse, çözüm bu arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. Faydalı bir video oldu. Yani sorun bu modellerde. Diğer bir çözüm yöntemi de içeride pislikten tıkanma varsa buradan bir şey ittirerek ya da diğer taraftan açabilirsiniz. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.